Herkese sıcacık bir Suriye gününden selamlar. Biz Başar'la beraber gezmeye devam ediyoruz. Onunla beraber bakalım bugün acaba neler yapacağız, ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Birlikte sormuyorum ona. Çünkü yaşadığım şeylerde, gördüğüm şeylerde etkisi daha büyük oluyor bendeki. Bir şey bilmeden oraya gidince. Haydi gidelim. Another mosque, Memluk era. Burası bir Memlük zamanından, Memlükler zamanından kalma bir cami. İşçiliğe bakar mısınız? Gerçekten çok ama çok güzel. 15. yüzyıldan kalma. Burası gerçek oda değil dedi. Now understand I think. Evlenmek isteyen ama evlenemeyen birisi, evi olmadığı için, odası olmayan birisi için yapılıyormuş. Burası iki ev ortayı birleştiriyorlarmış ve burayı bir ev haline, bir oda haline getiriyorlarmış ki insanlar evlendiklerinde burada yaşayabilsinler. Lan bu bunun için miymiş? Ben bunu bilmiyordum. Oha! Çok iyi bilgi abi. Bunun içinmiş. İnsanların zamanındaki iyiliğine bakar mısın? İki evi birleştirip bir ev yapıyorlar ki ortasında ki boş yeri doldurup zaten bakın eskiden kalmaz ama ön taraf daha yenilenmiş sanırım. Orada yeni evden yaşamışsın diye. Evet. Selamünaleyküm. Selam. Bakın burada da aynısından var. Ama bakın daha uzun, daha büyük. Belki de 2-3 farklı evlilik için yapıldı. Belki de sadece bir tane aile için yapıldı. Yeni evlenen çift için yapıldı. Ama sürekli bunu görebiliyorsunuz Halep'te. Biraz da derinlere indik. Ne var diye. Burası yıkılmış yerlerden sadece bir tanesi. Burada herhalde önceden bir ev vardı. Baksanıza. Çok güzel değil mi? Ya. Bana biraz hiç Mardin'e gitmedim ama Mardin'i andırdı burası. Gidenler daha önce varsa Mardin'e videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Evet cidden Mardin'e benziyor diye. Ben zayıf fotoğraflardan biliyorum. Bunlar ev bu arada arkadaşlar. Yine soktu bizi garip yerlere. Burası da yine bir yıkılmış yer. Ya. Bakın orada bir ev var. Ama tabi savaştan o da nasibini almış. Devam edelim. Burada gözlük takmamın sebebi de arkadaşlar 3 saatlik öyküyle falan duruyorum. Böyle sürekli gözlerim yaşarıyor ışıktan dolayı. O yüzden takıyorum. Özür dilerim şimdiden yani. Bana bir omzunu ver demekmiş bu olay. Çünkü hani iki omuz birleşiyor. Ortasındaki şu kısma da bir başka ev yapılıyor. Yani aslında hani omuz atmak deriz ya biz Türkiye'den, böyle omuz verirsin insana, bir destek verirsin. O anlamda söyleniyormuş. Ne güzel şeyler öğreniyoruz bugün. Güzel. Nice. Çocuklar top oynuyor. Ya da kediyle oynuyor. How feeling when you enter this? ايه لطيفة مثلك هاي. Hello, selamun aleyküm. اسمها هاي شو اسمها؟ لولو لولو. لولو. Lulu. لولو تحبها للولو؟ Suriyeli kedi. هاي هاي مربى؟ موطط هاي التوتو تحبها انت؟ ما هاي بالطعمية؟ انت شو اسمك؟ Sanırım Suriye'de girilebilecek
en arka mahallelerin hepsine girip çıkıyoruz arkadaşlar. Size Suriye'de göstermediğim arka mahalle kalmayacak sanırım, şu an savaşın olmadığı, savaşın bitirildiği, durdurulduğu vesaire. Orada mermi izlerini çok rahatlıkla görebilirsiniz. %40'ı Halep'ten ayrılmış. O yüzden birçok yer bomboş. Bakın bu taraf yıkılmış taraf, bu taraf tekrardan rasyondan geçmiş, elden geçirilmiş yer. Tekrardan aslına uygun şekilde yapmışlar. Ve ufaktan da dükkanlar açılmaya başlamış. Burada öyle bir koku var ki her yer baharat ve kimyon. Sanki like kamen, you know? Kimyon. Yeah, different baharat. Ya, böyle bir sürü baharat kokusu var. Bakın, Ottoman era. Ottoman. Osmanlı bölgesiymiş burası. 15. yüzyıl civarlarında. Yine Hindistan sandı. Turkey. Yeah, Turkey, yes. Şimdi burada abiler tanıştık da sorular sorduk onlara. Burada 50 farklı çarşı varmış. Sadece daha %10'u civarı, yani sadece 4 tanesi yenilenebilmiş, eski haline uygun hale getirebilmiş. Bunlardan bir tanesi de burası İpek çarşısıymış. Bu taraflar daha zamanla yenilenecek. Bu çarşı arter, Türkçe nasıl oluyor ki? Hayat, çarşının hayat damarlarından biriymiş, öyle söyleyeyim burası. Ve buradaki restorasyon da 2 yıl sonra bitecekmiş. Bu sene için çok büyük para ayrılmış. Sadece bu çarşının yeniden ayağa kaldırılabilmesi için. Arkamda tam ortadaki abimiz dedi ki Halep zamanında şöyle bir yermiş. Tüm Orta Doğu, Libya, Cezayir, Mısır, Bahreyn, Katar, İran, aklına gelecek tüm bu bölgedeki ve Kuzey Afrika'daki ülkeler her şeyi buradan alırlarmış. Çünkü dediğine göre burası bu bölgenin en kaliteli ürünlerini üreten yermiş. Gece kulübü var. Crazy Horse Night Club. Çılgın At Gece Kulübü. Çok değişik bir isim bir gece kulübü için. Çok merak ettim içerisini. Ermeni tarafına geldik arkadaşlar. Burası şöyle göstereyim. Ortasından bir küçük bir nehir akıyor. Is it river, right? Yeah, river. Bir ufak bir nehir akıyor ve burası Ermeni tarafı olduğu için de Ramazan ayında burada yemek, içecek vesaire her şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi biz de yemek için bir şeyler bakacağız. Ermeni tarafındaki evler bu şekilde. Burada daha az yıkılmış bina gördüm. Hatta şu ana kadar, yani bu bölgede görmedim desem yeridir. İlla ki var ama şu ana kadar görmedim. Ve evler biraz daha modern mi diyeyim? Daha modern ve daha yeni. Yeni değil de 50 yıllık falan ama daha modern görünümlü.
orada bilerek sesli konuşamadım arkadaşlar çünkü müzik vardı ve Power Türk açıktı orada. Power HD yani. Yabancı müzikler vardı ama Power Türk kanalıydı. Neyse. Güzeldi yemek. Bayağı beğendim hatta. Şu an tadına yerim. Şimdi bir otele dönüyoruz. Otel dinleyelim biraz dedik çünkü sabah 8'den beri ortalama 14 kilometre falan yürüdük. Dinleyelim. Sonra saat 5 gibi falan da tekrardan çıkıp başka yerlere gideceğiz. Çıktık tekrar sokağa, 1,5 saat falan dinlendik. Ben biraz uyudum çünkü gerçekten artık bitmiş vaziyetteydim yani. Topladım enerjimi, tekrar sokaktayız. Şimdi antik bir tapınağa gidiyoruz. Sonrasında da cami vesaire olarak devam edeceğiz. Haydi. Antakya kapısı. Bugün böyle bir yer. Buranın girişindeyiz. Antakya. Burası Antakya. Antakya, Antioch, right? Antioch. Antioch is white or dark? Antioch, his mother. Ha, mother. Antioch bir zamanında Seleucus Nicator. Emperor Seleucid. Seleucus Nicator'un annesinin ismi Antakya. Bu yüzden bizim de Antakya diye bir şehrimiz var. İsmi oradan geliyor yani. Osmanlı zamanında burada bir cizye işte vergi alınıyordu ya halktan. Diyor ki jandarma sokakta gezerken işte evlerin kapılarına bakarmış. Kim zenginse yani kimin işte evi daha güzelse ondan daha fazla vergi alırmış. O yüzden de insanlar kapılarını böyle çok eski püskü işte hani yoksul görünümlü yaparlarmış ama içeri bir girermişsin, oho diyor içeride diyor bir diyor akarsu yok diyor içeride yani her şey var, zenginlik menginlik diyor ama kapıda çok yoksul bir görünüm olurmuş ki hani vergi istemesinler ve isterlerse de çok az vergi istesinler diye çünkü zaten içeri girip bakma şansları yok tabii ki, kapıdan bakıp öyle yorumluyorlarmış. Rastgele yürüyoruz öyle, kafamız nereye eserse. Bu arada bir sürü küçük büyük Osmanlı'dan kalma camiler, binalar gördük. Hala duruyor. Hepsinin de kapısında işte Osmanlı zamanından kalmıştır vesaire diye tarihlerine kadar yazıyor. Lan oğlum soru sorduk, içeri giremedik ya. Ev mi değil mi ne olduğunu bilmiyorum. Baksanıza. Come. This is Ginny. Ne? Nasıl duruyor oğlum bunlar? This is small room. Burası işte o size göstermiştim bir önceki videoda. Hani insanlar işte omuz omuza verip oda oluşturuyor Without falan diye. cement. Bak. Without cement. Abi nasıl duruyor bu ya? Çok iyi değil mi? Bütün taşlar böyle. Hold us each other. Ya birbirlerini tutuyorlar. Oha çok iyi abi. O yaparken nasıl yaptınız acaba? Çok güzel gerçekten. Çok değişik bir mimari. Halep'in gezmediğim sokağı kalmadı gerçekten. Arka sokağı, ön sokağı, yan sokağı falan. Ne varsa aklınıza gelecek. Hepsine girip çıkıyorum. Bu caminin içine girdik. Abi tam da minaredeydi. Sağ olsun aldı bizi. Hello. Okay, minare. Minareye çıkıyoruz. Hayatımda ilk defa şu anda arkadaşlar minareye çıkıyorum böyle. Ya çoğu insan çıkmamıştır diye düşünüyorum. Bak böyle. Böyleymiş. Allah. O kadar dar ki
Zar zor çıkıyor şu anda. ايه الجامع شو تاريخه؟ والله التاريخ تبعه بيعطيك اياه مفصل. المفصل تبعه ما بدي تفصيل. شو بتعرف عنه؟ بأي عهد بيرجع؟ هذا المملوكي. مملوك. Memluk. مملوكي يعني. Selamünaleyküm. يعني ما بتعرف أي سنة بالضبط. Memlüklerden kalmaymış. والله كان في له Tamam ilerideyim şu an. قال مكتوبه ام كسروها العوض. نعم الله عليها. خربوها كلها كان في لوحات كلها كتبوها. Şuraya bakarsanız burası yenilenmiş. Hemen dibinde diğer kalıntıları görebilirsiniz. Veya orada görebilirsiniz. Veya burada görebilirsiniz. Orada görebilirsiniz. Orada var. Burada var. Abiye Türkiye nasıl dedik sence? Ne düşünüyorsun falan dedik. Çok güzel insanlar dedi. İşte çok böyle din anlamında yorumladı o. Çok büyük işte filozoflarınız, işte din adamlarınız var. Çok saygılı insanlarsınız tarzında konuştu ve burada dedim ya Antakya kapısından geçtikten az önce. Zamanında Türkler buraya hep gelir gidermiş ama sürekli yani Hatay'dan vesaire normal Türkiye'nin her yerinden. Ve burası Antakya kapısı olduğu için şey derlermiş insanlara, eğer Antakya kapısından geçip bu mahalleyi görmediysen sen Halep'e gelmiş sayılmazsın. İllaki burası gibi konuşmaya başladım. İlla o kapıdan geçip Antakya kapısından gelip tüm bu mahalleyi görüp ondan sonra gidebilirmişsin ki şimdi ben Halep'i gördüm diyebilesin. Caminin iç kısmı da bu şekilde. Middle of 12th century. Dates back this much. 12. yüzyıldan kalma bir caminin içerisindeyiz şu anda. Çıkalım. Herkes iftara yetişmek için şu anda gaza basıyor konular. İftar, right? Herkes iftar için yarışıyor. Böyle. 30 minutes before. Ha, 30 dakika kalmış iftara. Millet delirmiş gibi öyle hani acıktım lan dercesine basıyorlar şu anda. Sokakta çok fazla yürüyen insan kalmadı artık çünkü herkes arabalarına binip evlerine yardırıyor. Deli ya, vallahi deli. Müslümanlığın başlangıcında camiye çevrilen bir tapınağa gidiyoruz şimdi de. Güzel bir manzara karşıladı. Tam da gün batımı. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Burası, şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Roman bir tapınağı diyeyim. Pagan, right? Pagan dönemden kalma bir tapınak. Ama 636 yılında Müslümanlık Suriye'ye geldikten sonra, yani Suriye'ye giriş yaptıktan sonra diyeyim, burası bir camiye çevriliyor. Zaten dikkat ederseniz minare vesaire yok. Sadece şurada bir sonradan sanırım yapılmış bir şey o. Öyle bir şey yapmışlar ki ezan için, ezan duyurulması için. Al-Qikan Mosk'muş şu andaki adı da. Abilerimiz orada oturup sohbet ediyorlar. Bir şey diyeyim mi? Ben böyle küçük, basit, daha çok seviyorum böyle camileri de olabilir, kiliseleri de fark etmez, dini yerleri. Çok abartılı olanlar bana biraz anlamsız geliyor, biraz fazla, yani anlamsız değil mi? Fazla geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ama sallim. Ben. What's your name? Name? Abdul Abdul? Wahab. Abdul Wahab. Rama Serabi. What? Rama Serabi. Laba Serabi. Serabi. Abdul Wahab. Gökhan. Tanıştık.
Arapça konuşuyor. Sonra böyle yaptı. Come. Allah. Ya çok tatlısın. Gel. Bak. Bak. Gördün mü kendini? Allah, hasta mı oldun sen? Isırırım. Isırırım seni. Maşallah. Bak şimdi çevireceğim bir anda. Hop. Seni yerim. Hasta olmuş. Nasıl hasta olmuş? Çok kötü hasta olmuş. Kıyamam sana. Evet, biz de artık bitirebiliriz sanırım burada video arkadaşlar. Güzel bir video oldu yine. Halep'in bir sürü yerine gittik ve en sonunda da Müslümanlığın ilk başladığı zamanlardan 636 yılı hatta bayağı ilk yıllarından bir camide bitirdim. Çok iyi bakın kendinize. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Öpüyorum herkesi. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum atar veya paylaşırsanız da çok daha mutlu olurum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.